Önce malzemelerimize bakalım. Şöyle harika iplerim var. Mohair iplerle çalışacağız. İplerimi aldığım yeri videonun açıklama kısmına yeni yazıyor olacağım. Linklerini ekliyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel ipler. Bunlarla çalışması çok keyifli. Sonuçlar da harika oluyor. Şu elimde görmüş olduğunuz yumak 100 gramlık bir yumak. Bakın şöyle farklı bir tonu da var. Bir diğeri de şu. 2 paket aldım ben böyle. Bununla kazak öreceğim. Bununla hırka öreceğim. Şöyle göstereyim size. Dokusu çok güzel. Örümü çok keyifli. Harika ipler arkadaşlar. Toplamda 5 yumağımız var. Böyle beşli paket halinde aldım. Toplamda 5 yumağımız var. Yani 500 gramlık ipimiz var. Ama hırkaya ne kadar gideceğini bilmiyorum. Ördükçe bunu sizle beraber göreceğiz. Ben açıklama kısmına giden gramajı da yine yazıyor olacağım. Bu ipleri şöyle göstereyim. 7 milimlik şişlerle öreceğiz arkadaşlar. Şöyle kalın şişlerle öreceğiz. Elinizde misinalı şiş varsa 7 milimlik misinalı şiş de hazırlayın. Kolları da döne döne öreriz. Dikişle uğraşmayız. Ama gövde ve ön kısımları ayrı ayrı öreceğiz. Daha sonra onları dikeceğiz. O yüzden böyle 7 milimlik şişlerim var. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam kanalımla aynı isimde Ayha Hobi. Instagram sayfa ismim de aynı. Oradan da bana ulaşabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Hadi şimdi örmeye başlayalım. Arkadaşlar ilmek atarak başlayacağız örgümüzü örmeye. 38 beden bir hırka. 3 parça öreceğiz. Daha sonra kollarımızı öreceğiz. Sırt için 78 ilmek. Ön parçalarımız için ise 44'er ilmek atacağız şişimize. Düz ve ters örgüyü biliyorsanız rahatlıkla örebileceksiniz. Şal yaka çok basit bir hırka yapacağız beraber. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. Toplamda 44 ilmek atacağım. Önce ön parçalarımla başlıyorum. Dört tane ilmeğimi attım arkadaşlar. Şöyle alayım kenara. 5 sıra haroşa öreceğiz. Haroşa ne demek? Sadece düz örgü öreceğiz demek. Her sıramızda düz örgü öreceğiz. 5 sıra düz örgü. Örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimizi her sıramızda örmeden alacağız arkadaşlar. Sonraki ilmeklerimizi öreceğiz sadece. Ve dediğim gibi 5 sıra düz örgü öreceğiz. Bakın örmeye başladım. Şu an yaptığım işlem sadece düz örgü örüyorum. Sıram bittiğinde bir sonraki sıraya geçtiğimde yine ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Diğer ilmeklerimi yine düz öreceğim. 5 sıra düz örgümüzü örelim. Sonrasını beraber yapalım. Arkadaşlar bakın 5 sıra düz örgü ördüğümde haroşam oluşmuş oldu. Tek yaptığım işlem size gösterdiğim gibi düz örgü örmek. Şimdi başlayalım. Bundan sonra 5 tane ilmeğimizi İlk 5 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Kalan ilmeklerimizi ön yüzdeyken düz, arka yüzdeyken ters öreceğiz. Hemen başlayalım örmeye. Şimdi bu bizim 6. sıramız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi iki, 3, 4, 5. Bu 5 ilmeği her zaman şuraya bir tane ilmek belirleyici takabiliriz. Bu 5 ilmeği her zaman düz öreceğiz arkadaşlar. Ben şuraya bir tane ilmek belirleyici takayım. Bundan sonrakilerse 5 tane ilmekten sonrakilerse bakın ilkini örmeden aldım, 4 taneyi düz ördüm. Bundan sonraki ilmekler düz yüzdeysem düz, ters yüzdeysem ters olacak. Ben şu anda örgümün düz yüzündeyim. O yüzden bunları düz öreceğim. Ama sonraki sırada ters öreceğim. Hemen başlıyorum örmeye. Bakın düz olarak bunları da örüyorum. Evet bakın 6. sıramı bitiriyorum.
Şimdi döndüm bir sonraki sırama. Bakın bu tarafta ilmek belirleyicim yok. Benim sadece düz öreceğim diye ayırdığım kısım şurası. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerde bir önceki yüze düz örmüştüm. Burada ters örgü örüyorum. Çünkü hırkanın ön tarafında 5 tane haroşa sırasından sonra düz örgü olsun istiyorum. Şu an yaptığım işlem düz örgü olsun istediğim için hırkanın ön yüzünde düz örgü örmek, arka yüzünde ters örgü örmek. Tek yaptığım işlem bu. Ben şimdi bu parçanın arka yüzündeyim. O yüzden ilmeklerimi o 5 tane ayırdığım ilmeğe kadar olan kısımları ters örgü olarak örüyorum. Bakın ördüm, geldim. Haroşa olarak öreceğim. 5 tane ilmekteyim. Ne yapıyordum bu 5 ilmekte? Sadece düz örüyorum bunları. Bu 5 ilmekte ön yüzde de arka yüzde de sadece düz öreceğim. Bakın üçüncüyü ördüm. Dördüncüyü de ördüm. Evet. Beşinciyi de ördüm. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Çevirdim. Bir sonraki sıradayım. İlk ilmeğimi her zaman olduğu gibi örmeden alıyorum. Sonraki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani belirlediğim 5 tane ilmeği haroşa olarak örmüş oluyorum. Bakın örgü çıkmaya başladı. Ben ön yüzündeyim. Yani bunları kalan ilmekleri bu sırada düz olarak örmem gerekiyor. Hemen düz olarak bu ilmeklerimi örüyorum. Sona kadar bunları düz olarak örüyorum ve geliyorum. Bakın sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi de ördüm. Örgümü çevirdim. Arka yüzdeyim. Bakın burada ilmek belirleyici yok. Yani burada 5 tane ilmeği farklı örmüyorum. Burada ne yapıyorum? Arka yüzde olduğum için ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri sondaki şu ilmek belirleyicimin olduğu 5 ilmeğe kadar ters olarak öreceğim. Sondaki o 5 ilmeği düz olarak öreceğim. Bakın sondaki 5 ilmeğe geldim. 5 ilmekte dediğim gibi her birini düz olarak örüp bu sırayı yani arka yüzü de bitiriyorum. Bundan sonrakini tek tek göstermeyeceğim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şöyle çeviriyorum. Şöyle tekrar size kısaca özetleyeyim. 5 tane ilmeğimizi, 5 sıramızı sadece düz örgü örerek haroşamızı oluşturduk. Sonra ilk 5 tane ilmeğimize ilmek belirleyicimizi taktık. İlk 5 ilmeğimizi sadece haroşa öreceğiz. Yani ön yüzde de arka yüzde de bu 5 ilmeği sadece düz örgü olarak örüyoruz. Kalan ilmekleri ön yüzdeysek bakın görmüş olduğunuz gibi düz örgü olarak örüyoruz. Arka yüzdeysek görmüş olduğunuz gibi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde bu ön parçamızı uzatacağız. Daha sonra bir kısmını keseceğiz. Bir kısmını da boyun için şal yaka olsun diye devam ettireceğiz. Ben şimdi öreyim. O kısma geldiğimde birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın size tarif ettiğim gibi ördüm. Şimdi önce ölçü olarak şöyle uzunluk ölçüsünü vereyim. Çünkü ipinize, ilmek şiş numaranıza göre fark edecektir. O yüzden ben ölçü olarak vereyim size. Şöyle bakın şuradan ölçeceğim direkt şişten başladığım noktaya kadar. Şu anda 60 santimlik bir ölçüsü var arkadaşlar.
Aynen 60 santim olmuş. Şimdi bir kısmını keseceğim. Bir kısmını şal yaka için devam ettireceğim. Kesme işlemi için şöyle elime tığımı aldım. Toplamda 44 tane ilmeğim var biliyorsunuz. Bu 44 ilmeğimi 22 tanesini keseceğim. 22 tanesini yaka için devam ettireceğim arkadaşlar. Şu an örgünün ters yüzündeyim görmüş olduğunuz gibi. Hemen ilk ilmeği önce örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeği örüyorum ve ilk ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçiriyorum. İlmeği örüyorum. Tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın tığ şiş gibi kullanıyorum. İlmeğe batırıyorum. Tığımda ilmeğim var. Diğer ilmeğe batırıyorum. Şişteki ilmeğe yani. Bunu örüyorum önce. Sonra ördüğüm ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kapatma işlemi uyguluyorum. Toplamda 22 tane ilmeği keseceğim. 22'si kalacak. Hatta şöyle ilmek belirleyici takalım. Sayalım buradan. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22. ilmekten sonra ya şöyle ilmek belirleyici taktım. Buraya kadar kesme işlemi yapacağım. Takip açısından da benim için kolay olacak ilmek belirleyici taktığım için. Size gösterdiğim gibi kesme işlemini yapmaya devam ediyorum. Evet, ilmek belirlerimin olduğu kısma kadar geldim. Yani ilmeklerimi kesmiş oldum. İlmek belirleyicimi artık çıkarabilirim. Bir ilmeği daha kesiyorum. Ve ilmeğimi şişe geçiriyorum. Tığımı bırakıyorum. Bakın sizler için sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane ilmeğim kaldı. 22 ilmeğimi kestim. Şimdi çeviriyorum. Bakın bu kısmı omzumuz oluyor. Burayı dikeceğiz. Ama şu kısmını devam ettirip şal yaka olarak boyundan döndüreceğiz. Bu 22 ilmeğimizi parçanın bütünü gibi örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Ben şu an arka yüzündeyim. O yüzden ters örgü yapıyorum. Son 5 ilmeğimiz kaldığında ne yapıyorduk? Bu ilmekleri her zaman düz örüyorduk. Düz örüp bitiriyorum. Sonra örgümü çeviriyorum. Bir sonraki sıra için ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İlk ilmek dahil toplamda 5 ilmeğimi düz örgü olarak örmüş oldum. Kalan diğer ilmeklerimi ön yüzde olduğum için burada da yine düz örgü ördüm.
Bakın son ilmeğe kadar ördüm ve bu sırayı da bitirmiş oldum. Bir sonraki sıramdayım. Bir sonraki sırada bakın örgünün ters yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Örgünün ters yüzündeyim çünkü. Son 5 tane ilmeğimi düz örüp bu sırayı yine tamamlayacağım. Şimdi bu şekilde 22 tane ilmeğimizi yaka kısmı için öreceğiz. Ben öreceğim. Diğer sıralar aynısı zaten. Tekrar göstermeyeceğim. Ördükten sonra yaka için ne kadar örmüşüm, kaç santim örmüşüm, onun da size ölçüsünü vereceğim. Yaka kısmını bitirdikten sonra kesme işlemini yapacağım ve parçam bitmiş olacak. Bu parçadan bir tane daha öreceğiz. Bir de sırt için öreceğiz. Daha sonra parçalarımızı dikeceğiz ve kollarını öreceğiz. Evet, sırayı da bitirdim. Dediğim gibi bu şekilde örelim. Ben de öreyim. Buraya kadar 60 santimdi. Yaka için kaç santim olduğunu da ölçüp bakalım birlikte. Evet arkadaşlar, bakın şimdi ördüm. Pardon. Şöyle ördüğüm kısım kaç santim olmuş? Yaklaşık 22 sıra ördüm. Ama tabii ölçü olarak vereceğim size. Ölçü olarak da bakalım. Şöyle ölçtüğümde 15 santim kadar örmüşüm arkadaşlar. Bu kısım yeterli benim için artık. Şimdi keseceğiz. 15 santim olduktan sonra burayı da artık kesme işlemi uygulayacağız. Parçamız tamamen bitmiş olacak. Nasıl kesiyorduk? İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi önce örüyorum. Sonra çıkardığım ilmeği tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Şişteki ilmeğe batırıyorum. Önce şiş örgüsünü yapıyorum. Daha sonra çıkarıyorum şişten. Tığda kalan ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde burada da kesme işlemini yapıp parçamı tamamen bitirmiş oluyorum. 60 santimdi. 15 santimde yaka için ördük. Toplamda 75 santimlik bir parçam oldu. En olarak da şimdi ölçüp göstereceğim size. Şöyle şunları da bitireyim. İp gerçekten çok güzel. O kadar yumuşak ki hem örmesi çok zevkli hem de dokusu çok güzel. Ben bu ipin farklı bir renginden başka bir çalışma daha yapacağım. Onu da zaten videosunu çekiyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bakın şöyle sona kadar artık ilmekleri kesiyorum. Bu kadar. Bir tane zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi parçamızın boyun ölçüsünü biliyoruz. Bir de en ölçüsüne bakalım. Böyle sizler için enini de ölçüp göstereyim hemen. Bakın enimizde 35 santimlik bir enimiz var. Şimdi bu parçadan bir tane daha öreceğiz. Örüyorken şuna dikkat edeceğiz. Bakın burada ön yüzü parçamızın sağ tarafta 5 tane haroşamız var. Diğer parçamızda, ikinci parçamızda haroşayı sol tarafa yapacağız. Ve kesme işleminde de yaka için ayırdığımız 22 tane ilmek sağ tarafta, diğer parçada bu 22 ilmek sol tarafta olacak. Sağ taraftan kesme işlemini yapacağız. Şimdi bundan bir tane daha tarif ettiğim gibi örelim. Sonra bir de sırt için öreceğiz. Şimdi hepsini tek tek göstermeyeceğim çünkü hepsi birbirinin aynısı. Tek yaptığımız şey düz örgü ve ters örgü. Şimdi solunu bahsettiğim gibi yapın, sol parçasını. Daha sonra da parçalarımız 44 ilmek. Yani sağ parçamızın da toplamı 44 ilmek. Sol parçamızın da toplamı 44 ilmek olacak. Bir tane de sırt için öreceğiz. Sırt için ördüğümüzde haroşa yok kenarlarda. Alt kısımda haroşamızı yapacağız. Aynı bunda olduğu gibi.
Sonrasının tamamı düz olacak. Yani sağında solunda böyle haraşo yok. Buralar tamamen düz olacak. Sırt içinde 78 ilmeği örün arkadaşlar. 78 ilmek atın şişinize. 78 ilmek örerek sırt içinde 60 santimlik bir parça örün. Yüksekliği 60 santim olacak şekilde. Ben de size bahsettiğim gibi tüm parçaları öreyim. Gereyim, birleştirmesini yapalım, sonra da kollarına başlayalım. Evet arkadaşlar, bakın parçalarımı ördüm. Bu ön parçamın sol kısmı. Bu da ön parçamın sağ kısmı. Şöyle kaldırayım biraz daha. Ve sırt içinde ördüm arkadaşlar. Sırt içinde dediğim gibi şişime 78 tane ilmek attım. Sırtımız ön parçaların toplamından 10 ilmek eksik. 44 sağ 44 sol yaptık. Yani burası toplamda iki parçanın birleşimi 88. Sırtta 10 tane eksik ilmek atarak yaptım. Yani toplamda 78 ilmek. 78 ilmeği görmüş olduğunuz gibi aynı size tarif ettiğim ön parçada olduğu gibi haroşa ile başladım. Haroşalarımı ördükten sonra tamamını, bütün 78 ilmeğin tamamını düz örgü örerek devam ettirdim. Ve 60 santime ulaştığında bir önceki parçamda olduğu gibi kesme işlemini uyguladım. Şimdi iğne yardımıyla parçalarımızı dikmeye başlayalım. Arkadaşlar, şimdi iğnemize ipimizi taktık. Dikeceğiz. Şöyle parçamı arka parçamın üstüne koyuyorum. Şöyle parçayı şöyle üst üste getirdim. Sonra şöyle dikeceğim. Alt kısımdan başlayacağım. Kol ayrımı yapacağım yere kadar dikeceğim. Orada ipi keseceğim. Daha sonra da omuzdan başlayıp ense kısmına kadar tekrar dikeceğim. Zaten size gösteriyor olacağım. İki parçayı üst üste getirdim. Karşılıklı sıralarına batarak görmüş olduğunuz gibi dikiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şu parça ipi de aldım. Onu da dikişimin içerisinden yürütmüş oluyorum. O da gizlenmiş oluyor. Hem de daha sağlam olacak. Bakın bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Dikerken çok sıkmıyorum, büzmesin, dalgalanmasın diye. Evet arkadaşlar, bakın aşağıdan yukarıya doğru dikerek geldim. Burada ipi keseceğim. Kol ayrımı için burada boşluk bırakacağız. Kol ayrımı için ne kadar bir boşluk bıraktım onu da ölçerek göstereyim size. Bakın kol için, evet tam şöyle. Kol için 22 santim boşluk bırakmam, yani 22 santimlik parçayı dikmeden bırakmam yeterli olacak. Burada artık düğüm atıp ipimi keseceğim. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu kısmı bıraktık. Omuzdan
dikmeye başlıyoruz. Tekrar iğnemizi, ipimizi taktık. Omuz parçamızı böyle üst üste denk getirdik. Ve buradan da ilmekleri karşı karşıya denk getirip dikeceğiz aynı şekilde. Bakın böyle. Şu parça ipi de örgünün içine dikelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar dikeceğim. Bakın burada uzun parçam var. Yaka için bıraktığım kısım. Buraya kadar dikeceğim. Daha sonra buradan dikmeye devam edeceğim. Ben diğer tarafı diktim. Şöyle göstereyim. Bakın omuz kısmını diktim. Şöyle yakam olacağı için burayı da diktim. Aynı görüntü bu tarafta da olacak ben diktiğimde. Burayı dikeceğim. Sonra omuz kısmı için, pardon, ense kısmı için ayırdığım yere devam edeceğim. Sonra bu ikisini birleştireceğim. Böyle beraber dikmeye devam edelim. Evet, bakın omuz için birleştirdim. Ense yani yaka için de ayırdığım kısma geldim. Burayı da aynı şekilde dikeceğim. Şöyle sona kadar dikeceğim. Şurada zaten tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın burayı da aynı şekilde diktik. Sağ ve sol parçalarımızı sırt kısmına dikmiş olduk. Şimdi şöyle sağ ve sol parçanın kalan kenarlarında birbirine dikerek şal yakamızı da tamamlayacağız. Aynı şekilde bakın ipimi kesmedim. Aynı şekilde ilmekleri birbirine denk getirip dikmeye devam ediyorum. Evet, bakın arkadaşlar burayı da dikmiş olduk. Şimdi hırkamızın kol kısmına geçeceğiz. Şu an bir yelek gibi oldu. Kolsuz bir yelek. Bakın şöyle yakamı da katlayayım. Gerçekten hem çok kolay hem de çok güzel bir hırka oluyor.
Dediğim gibi ipleri de çok güzel. Zaten yumuşacık şu an dokusu. Şimdi kollarını örelim. Evet arkadaşlar, şimdi artık kol kısımlarını yapacağız. Bunun için misinalı şiş kullanıyorum. 40 santimlik bir misinalı şiş, 7 milim iğne. Önce ilmek çıkaracağım. Daha sonra da çıkardığım ilmekleri öreceğim. Aralarda da eksiltmeler yapıp biraz ilmeklerimi azaltacağım. Şimdi hemen şuradan batıyorum. İpimi alıyorum. Önce bir tane şöyle zincir çekeceğim. İlmek oluşturdum. Battığım yerden bu ilmeği çıkarıyorum. Şimdi her ilmeğe, bakın zaten ilmekler burada görünüyor. Her ilmeğe sırasıyla batacağım. Bir tane ilmek çıkaracağım. Her ilmeğe batıp birer tane ilmek çıkarıyorum. Bakın bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bir sonrakine. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerime batıp birer tane ilmek çıkarıyorum. Döne döne öreceğim. Böyle kolda da dikiş işlemi olsun istemiyorum. O yüzden kol kısmını misinalı şişle öreceğim. Bakın bu şekilde. İlmeklerimi çıkardım. Toplamda 38 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Bu 38 ilmeği düz örgü olarak öreceğim bir miktar. Ördükten sonra da dediğim gibi azaltmalara başlayacağım. Ama zaten azaltma kısmında size göstereceğim nasıl azaltma yaptığımı ya da hangi sıralarda azaltma yaptığımı. Şimdi önce biraz örelim. Sonra azaltma işlemlerine başlayalım. Bakın böyle döne döne sadece tek yaptığım işlem görmüş olduğunuz gibi kol kısmında düz örgü yapmak olacak. Döne döne ördüğüm için de dediğim gibi dikiş işlemi de yok. Örme işlemi bittiğinde kol tamamen bitmiş ve hazır olmuş olacak. Evet, bakın şöyle bir sıra ördüm. Şimdi hemen bir ilmek belirleyici takmak istiyorum ki sıra başımın neresi olduğunu bileyim. Eksiltmeleri çünkü buralardan başlatacağım. Ve aynı şekilde şimdi dediğim gibi tekrar bu kısımları uzun uzun göstermeyeceğim. Bakın ikinci sıradayım. Tek yaptığım işlem düz örgü örmek. Düz örgümü öreceğim. Sonrasını zaten sizlere gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi şöyle göstereyim. Toplamda 21 sıra ördüm. Kol için 21 sıra. Ölçü olarak da göstereyim. 21 sıranın ölçüsü ne oldu diye. Şöyle şuradan ölçelim. 21 sıramız şöyle ölçtüğümde 15 santim oluyor. 15 santim örmüşüm. Bakın şu an kolun eni 16 santim. 17, 16. 16,5 aslında. 16,5 santimde eni var. Şimdi azaltma işlemine başlayacağız. Azaltmalarımızı yapacağız. 2 ilmeğimizi, bakın başlıyorum. 22. sıra burası. İlk 2 ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. Sonraki ilmekleri düz olarak örüyorum. İlk 2 ilmeği birlikte örerek sıra başında azaltma yaptım. Sırayı bitirirken bir tane daha azaltma yapacağım. Kalan ilmeklerimi örüyorum ta ki sıramın sonunda 2 ilmeğim kalana kadar. ...38 ilmekle başlamıştık biliyorsunuz kola.
Şimdi 2 ilmeğini eksilteceğiz bu 22. sırada. Başlarken ilk 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltme yaptık. Bakın ilmek belirleyicime yaklaştığımda sıra sonuna geldiğimi anlıyorum. Son 2 ilmek, bunu da yine ikisini aynı anda örerek azaltmamı yapıyorum. Bir sonraki sıra, bu sırada azaltma yok. Kalan 36 tane ilmeğimi bir sıra azaltma yapmadan örüyorum. Bir sıra azaltma yapmadan ördüm. Şimdi tekrar azaltma yapacağım. Aynı şekilde ilk 2 ilmeğimi birlikte örüp başlangıçta bir tane azaltma yapacağım. Sonraki ilmeklerimde azaltma yok. Ta ki sıra sonundaki son 2 ilmeğe kadar. Sıra sonundaki son 2 ilmeğimi yine birlikte örüp bir tane daha azaltma yapacağım. Yani bir sıra başında bir de sıra sonunda olmak üzere toplamda 2 tane azaltma yapmış olacağım. Bu iki azaltmamla birlikte ilmek sayımı da 34'e düşürmüş olacağım. Sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeğimi de dediğim gibi birlikte örerek eksiltmemi yaptım. Şimdi yine ilmek belirleyicime takacağım ki sıra başını şaşırmayayım. Şimdiki sıramda azaltma yok. Bir sıra azaltma yapmadan 34 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Yani bir sıra azaltma yapıyorum, bir sıra azaltma yapmadan örüyorum. Bir sıra azaltma yapıyorum, bir sıra azaltma yapmadan örüyorum şeklinde ilerliyorum şu anda. Evet, yine eksiltme sırama geldim. Önce ilk 2 tane ilmeğimi birlikte örüp ilk eksiltmemi yapıyorum. Sonra diğer ilmeklerimi örüp sıra sonuna doğru geliyorum. Evet, sıramın sonundayım. Yine 2 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Sıra sonundaki eksiltmemi de yaptım. Şimdi ilmek sayım 32'ye düşmüş oldu. Bu 32 tane ilmeği yine arttırma, azaltma yapmadan bir sıra öreceğim. Bu eksiltmeleri bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir sıra eksilteceğiz, bir sıra eksiltmeyeceğiz. Bir sıra eksilteceğiz, bir sıra eksiltmeyeceğiz şeklinde. Nereye kadar devam edeceğiz? Üzerinize giyerek buna karar verebilirsiniz. Kolunuzun bolluğu ne kadar olsun istiyorsanız ona göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Ben şimdi eksiltmelerime devam edeceğim. Daha sonra da üzerime giyip deneyeceğim. Yeterli gördüğüm yerde eksiltmeleri bırakacağım. Zaten onu size söyleyeceğim nerede bıraktığımı da. Evet arkadaşlar, ilmek sayım 26'ya düşene kadar eksiltmelerimi yaptım. Bir sırada eksilttim, bir sırada eksiltmedim ve toplamda 26 tane ilmeğe ulaşana kadar size gösterdiğim işlemi devam ettirdim. Şimdi bu kadar eksiltme yeterli, artık eksiltmeyeceğim. Bilek kısmına kadar bu 26 ilmeği öreceğim. Bilek kısmında da başlangıçlarda yaptığımız gibi 5 sıra haraşo örgü. Bunda döne döne ördüğüm için haraşo örmeyeceğim. 5 sıra ters örgü öreceğim ve kolu bitireceğim. Zaten o kısmı yine size göstereceğim. Şimdi bileğimize gelene kadar ilmeklerimizi örelim. Evet arkadaşlar, bakın eksiltmelerden sonra da örme işlemini yaptım. Şimdi kol için ağız kısmındaki 5 sıra ters örgü sırasını yapacağım ve kol bitmiş olacak. Hemen ters örgü örmeye başlıyorum. Bu ve bundan sonraki sıralar dahil toplamda 5 sıra ters örgü yapacağız. Daha sonra da diğer parçalarda yaptığımız gibi ilmeklerimizi kapatıp kol kısmını da bitirmiş olacağız. Tamamen bittiğinde kolun uzunluk ölçüsünde yine size veriyor olacağım. Arkadaşlar, 5 sıra ters örgümü ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum artık. Kol kısmım da bitti şu anda. Şimdi size kolun uzunluk ölçüsünde vereceğim. Arkadaşlar, şimdi size kol ölçüsünde vereceğim.
Kolumuz başladığımız noktadan bileğimize kadar olan kısmı, yani uzunluğu 38 santim oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz başlarkenki ölçüsünü vermiştim. Bitirdiğimizdeki en ölçüsü de 11'e düşmüş oluyor. 15 ile başlamıştık. 11'e düşmüş oldu. Çok pratik hem de çok güzel bir hırka oluyor arkadaşlar. Hırkamız için 100 gramlık 5 tane 5 yumak ip almıştım. Toplamda 450 gram ip gitmiş oldu. Benimle aynı ipi, aynı şiş kullanırsanız 450 gramlık ip gidiyor. Aynı ölçülerde yaparsanız. Ben videonun açıklama kısmına malzemelerin miktarını ve nereden aldığımı tekrar yazıyor olacağım. Sırt parçamızın en ölçüsünü de tekrar size ölçüp göstereyim. Biliyorsunuz yükseklik ölçüsü, yani hırkamızın boyu 60 santim. Sırtımızın eni de 60 santim ama yine de ölçüp onu da göstermek istiyorum. Enimiz de tam 60 santim arkadaşlar. Benim verdiğim ölçülerde yaparsanız 38-40 beden rahatlıkla giyebilir. Evet, şöyle. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazarsanız yardımcı olurum. Instagram sayfamda, kanalımda aynı isimde, Aysha Hobi. Oradan da bana ulaşabilir, iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi hem çok yumuşak hem örümü çok keyifli bir iple çalıştık. Muhal ipleri zaten çok seviyorum ve sıcacık da tutuyor. Ve uzun ömürlü iplerden biliyorsunuz. Bu iple harika bir hırka oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve çalışırsınız. Çok kısa sürede biten de bir çalışma oluyor. Renk renk örüp hem kendinize hem sevdiklerinize güzel hırkalar hediye edebilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.